Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz? Bugün tabii ki Low Vice dinleyeceğiz. Low Vice biliyorsunuz yeni çıkaracağı albümün şarkılarını tek tek piyasaya sürmeye başladı. Aslında kanallarında görememiştim ama ana sayfada kendi hesaplarındaki video önüme düştü ve oradan görüyorum. Hala kanallarında göremiyorum bu arada. Tesadüfen görebildim bu şarkıyı. The Eve of Change isimli parçalarını dinleyeceğiz. Sözleri Asami yazmış, müziği de Asami ve Mao yapmış. Asami bir önceki Reaper's Lullaby isimli parçada da biliyorsunuz müzikte vardı. Hem vokal hem söz yazarlığı hem müzik. Asami bu albümde kendini gayet güzel göstermiş gibi düşünüyorum. Şarkıları böyle peş peşe yayınlamaları benim oynatma listemi biraz darmadağın etti ama yapacak bir şey yok. Bunları böyle aralara sıkıştırmak durumunda kaldım. Çünkü çıktığında tepki vermek istedim, dinlemek istedim. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin bakalım bu şarkıda neler hissedeceğiz. Sakin bir şarkı dinleyeceğiz galiba. Güzel. Bak. Evet, burada kısa bir hatırlatma. Bir önceki şarkıyı dinlediğimizde, Reaper's Lullaby'yi dinlediğimizde bu Haruna'nın nefes aldığı bir şarkı olmuş açıkçası. Yani aslında bu da biraz yüksek biraz BPM ama ona göre kıyasladığımızda burada bütün enerjisini yavaşlayıp toplamış ve bir sonraki şarkıda işte Reaper's Lullaby'de o enerjiyi harcamış gibi. Gerçi harcamış demeyelim, ben onun enerjisinin bittiğini de inanmıyorum artık. 5 saniye geri alalım şöyle ya da 10 saniye devam edelim. Kusura bakmayın durdurduğum için. Pami, bası dinler misiniz? Wow. Harika bir kısım dinliyorum şu an. Wow. Wow. Güzel yapmış.
Fami'yi dinleyin. Miyako geldi. Akılda kalıcı bir nakaratı var bu arada. Bah. Evet. Her zamanki gibi Low Vice'dan daha altını beklemiyoruz artık zaten. Yeni albümde de bunu bize çok net bir şekilde göstermişler. Dediğim gibi müziği Asami ve Mao birlikte yapmışlar. Sözleri zaten Asami yazmış demiştik. Low Bites bu Asami bir aslında Low Bites parçasının müziğini kompoze ettiği öncekiyle beraber nadir örneklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum şarkının. E, Grup demokratik dönemini yaşıyor açıkçası. Normalde yalnızca söz yazıyordu biliyorsunuz Asami. Bu parçada Mao ile birlikte dediğim gibi müziğe de benim müzik bestesine de ve bu vokalistin yaratıcı evriminin somut kanıtı olarak bize sunulmuştu şarkıda. Vokal aralığı bu şarkıda da çok geniş ve alçak tonlardan başlayıp çok o zirveye çıkan crescendo yapısı şarkının epik hissini bize veriyordu açıkçası. Ana unsurdu. Ee, hız öncelikli değildi şarkı dikkat ettiyseniz. Yaklaşımından daha böyle modern ve ritmik bir yapıya kaymış durumda. Asami ve Mao'nun bestesi olduğu için riffler vokal melodisine hizmet ediyordu diyebiliriz. Ama çok epik bir başlangıçta ve ikinci yarıda mükemmel bir ritim melodisi vardı altta. Ama genelde dediğim gibi vokal melodisine hizmet ediyordu. Daha groove odaklı ama yine de oldukça sertti. Albüm kapağını görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Fırtınada, köpüklü, dalgalı bir denizde ilerleyen bir gemideki grubun sembolik beyaz kurdu var. Tasvir edilmiş. Ve o kurt büyük bir ihtimal yılmak yok. Kasırga da olsa, fırtına da olsa biz buradayız mesajını veriyor diye düşünüyorum. Değişimin eşiğinde duran fırtınayı görmüş ama yılmamış bir varlığın hikayesi diyebiliriz bunun için. Albüm boyunca sergilenen güç ve kararlılığın yansıması şarkıda kristalize ediliyor diyebiliriz. Ve dediğim gibi albümün grubun hayatlarının en yüksek, en büyük konser olan 29 Mart'taki Nippon Budokan konserinden sadece 39-40 gün önce çıkarmış olmaları her parçanın set liste nasıl yerleştirileceği ne tartışılır kılan bir heyecan yaratıyor açıkçası. Çünkü bu kadar erken çıkardıkları yani 39 gün kala çıkardıklarını set liste alacaklar mı? Hangilerini alacaklar? Ya da nasıl bir sıra koyacaklar? Bir tartışma zemini, heyecan zemini daha doğrusu yaratıyor. Dediğim gibi hızlı riffler veya karmaşık tappingler yerine bu her notanın nefes aldığı ve o ağladığı diyelim açıkçası sololar vardı. Miyako ve Midori ikiz gitar armonilerini bu sefer dediğim gibi agresif değil katedral korosu gibi tınlattı. Yine Fami ve Haruna kilitlenmişti birbirine. Vuruşların ağırlığına odaklandılar ikisi de. Hızlı davul bas vuruşları yerine şarkının epik havasını destekleyen derin ve yankılı vuruşlar tercih edilmişti. Fami ile aslında bu albüm Fami ile iyice oturan yeni kimliğin bence simgeleyen bir manifesto niteliğinde diyebiliriz. The Castaway'de de öyleydi. Geçen gün dinlediğimiz Reaper's Lullaby şarkısında da öyleydi. Burada da öyleydi. Fami'nin bası çok ön plandaydı. Dediğim gibi yani ben Misa'yı basta çok net duyduğumu söylüyordum ama Fami'de de
Son zamanlarda aynı hissi yaşıyorum diyebilirim. Burada Fami dediğim gibi bas gitarı sadece bir ritim aracı olarak değil, alt tonlarda sürekli hareket eden, bazen slap tekniğiyle, şarkının temposuna göre hızlı dokunuşlarla zenginleştiren bir unsur olarak kullandığını söyleyebilirim. Ve albüm bu arada eee, grubun bütün üyelerinin şarkı yazımına katkıda bulunduğu ilk stüdyo albümleri olma özelliğine sahipmiş. Öyle bir okumuştum bir yerde. Vokal operatik, güçlü ve oldukça melodik. Aslında tipik Asemi imzası diyebiliriz aslında. Teknik riff yapısı, çoklu harmoniler, ara ara agresif double bass ve yüksek BPM dediğim gibi umut verici, epik ve müjdeleyen tema kullanılmış diyebiliriz. Bu arada grubun e, bu albümle beraber kliplerinde ilk kez 3D computer grafik e, öğelerini yoğun şekilde kullandığını görüyoruz. The Castaway'de de öyleydi, dikkat ederseniz klipte. Albüm kapağında da öyle. E, Gerçekten de The Eve of Change, e, değişim arefesini bu albümde grup bize hissettiriyorlar. Gerek tasarımla, kliple, şarkı sözlerini, vokalin müzik yapmasıyla, ya da ne bileyim o sözlerdeki değişimle, black metal'e bazen kaymasıyla, bir önceki videoda biliyorsunuz black metal tınılarını aldık. Gerçekten bir değişim müjdesi veriliyor bize. Şarkıda büyük bir ihtimal dediğim gibi 9. şarkısı albümün. Bundan bir sonrakini zaten dinledik biz. Ve bu o arada albümün ya nefes aldırma yeri ya da bir sonraki o fırtına öncesi sessizlik şarkısı olarak ben yorumluyorum bunu. Keyifli bir şarkıydı. Çok keyif aldım. Dediğim gibi Low Vice'den ben artık zaten daha altını beklemiyorum. Keyifli bir şarkıydı. Çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki şarkıda tekrar görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.